Efendim, Avrupa'nın ortasından, Prag'dan herkese merhaba. Yılbaşına yaklaşırken Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'a geldik. Burayla ilgili çok ünvanlar var. Masalsı şehir diyorlar, 100 kuleli şehir diyorlar, altın şehir diyorlar. Burası ortaçağ havasını çok rahatlıkla yaşayabileceğimiz, hala o binalarıyla, sokaklarıyla bir şehir. Zaman kaybetmeden burada bir gün boyunca neler yapabileceğimizi Defne ve onun kadim dostu Doğa ile beraber keşfetmek istiyoruz. Şimdi buradan Prag'ın tarihiyle yolculuğa başlayacağız. Tramvayla Prag Kalesi'ne gideceğiz. 9 geldi. 9 gelmiş. Hadi gidelim. Etrafta çok güzel ışıklı Noel pazarları kurulmuş. Biz tramvayımızla beraber Prag Kalesi'ne çıkmak için bir yere kadar geldik. Buradan aktarma yapıp bir tramvayla beraber kalenin tepesine çıkacağız. Kaleye çıkmanın birkaç tane yöntemi var. Bayağı bir merdivenle isterseniz yaya olarak çıkabilirsiniz. Ama tramvaylar da kalenin tepesindeki bir noktaya çıkıyor. Ondan sonra aşağıya doğru Eskişehir'i gezeceğiz. Tramvayımız da geliyor. Tramvayımızdan indik ve şimdi artık şehrin tepesindeki tarihi Kaleiçi bölgesindeyiz. Buradan yürüyerek aşağı doğru ineceğiz. Buraya ilk adım attığımızda tam bir ortaçağ şehrinde olduğumuzu anlıyoruz artık. Zaten burası da böyle saray yerleşiminin çalışanlarının, insanların yaşadığı evlerden oluşuyor. Çok temiz sokaklar. Buradan aşağıya doğru inip ünlü katedrale ulaşacağız. Gerçekten çok güzel binalar, çok güzel sokaklar var etrafta. Bunun sebebi aslında Prag, binli yıllarda Bohemia Krallığı'nın merkeziydi ve bir dönemde Roma İmparatoru Prag'da yaşamış. Hatta burayı da Roma'dan daha üstün, daha güzel bir şehir haline getirmeye çalışmış. Aşağıya doğru inerken de şöyle bir binayla karşılaştık. Avlusuna girdiğimizde binadaki cephe süslemelerinin tamamen sıvanın kazınmasıyla oluşturulduğunu anladık. Kalem işi gibi gözüküyor ama hepsi böyle kazınarak yapılmış. Çok acayip güzel bir bina. Ve geldik Prag Kalesi'nin içindeki en önemli yapıya, Aziz Vitus Katedrali. 1300'lerde yapımına başlanan arkamdaki bu çok gösterişli katedral yapımı tam 600 yıl sürüyor. O yüzden de üzerinde çok farklı mimari etkiler var. Gotik'ten başlıyor, Rönesans ve Barok'la beraber devam ediyor. Etrafta çok geniş bir avlu var ve çok turistik de bir yer. Her taraftan turistler içeriye girmek için kuyruklarda bekliyorlar. Binanın etrafında mimari yapılarda daha önce görmüş olabileceğiniz çörtenler var. Bunlar yağmur sularının aşağı akıtılmasını sağlayan yapılar aslında ama burada hayvansı figürlerle, çeşitli heykellerle betimlenmişler. Kiliseyi kötü ruhlardan kurtardıklarına, koruduklarına inanıyorlarmış. Gerçekten çok etkili bir yapı ve bu kompleks, kale, katedral, saray ve onun dışındaki yapılar da Guinness Rekorlar kitabına giren dünyadaki en eski antik yapılardan birisi. O yüzden de Prag'ın kalbi olan ve mutlaka gezilerde başlangıç olarak kabul edilen bir yapı. Gelmişken şöyle etrafında gezelim. Ücretli olarak içine de girebiliyorsunuz. Ben size şu anda etrafını göstereceğim. Katedralin hemen yan tarafında pastaneler, kafeler vardı. Muhtemelen buralarda katedralin zamanında saray kompleksleriymiş. Yani eskiden buralarda belki de saray çalışanları varmış. Biz de burada Çeklerin ünlü birasını ve peynir kızartması çok güzeldi. Bir onu deneyelim. Kızlar da kendilerine kahve söylediler sıcak sıcak. Burada ilk molamızı verelim. Ondan sonra da aşağıya doğru devam edeceğiz. Sokakları bir film seti gibi düşünebilirsiniz. Hem ortaçağ havasını hissedeceğiniz hem de sanki böyle maketten oluşan evler var etrafta. 1800'lü yıllarda oluşan evler çok iyi korunmuşlar. Bunun en önemli sebebi 2. Dünya Savaşı'nda Prag çok fazla zarara uğramamış. 1939 yılında
Burayı işgal ettiklerinde şehir binalar zarar görmesin diye teslim oluyorlar. Ve Hitler de şehri çok sevdiğinden ileride burayı bir müze şehri haline getirmeyi düşünmüş ve şehri bombalamamış. O yüzden de sağlı sollu her yere bakmak istiyor insan. Çok keyifli sokaklar. Prag'da ünlü bir şey de hani bu adam şeklinde kurabiyeler vardır ya, burada birkaç yerde var. Şimdi yukarıdan aşağı inerken ona rastladık kızlarla beraber. Bir de içeri ona bakalım. Şehirdeki birçok mimari detay çok estetik gerçekten. Hiçbir süslemeden kaçınmamışlar. Şu arkamdaki binanın da konsolunu taşıyan kolonlarda adam heykelleri var ve o ağırlığın altında ezildiğini yüzlerindeki ifadeden çok net gözüküyor. Gerçekten çok güzel. Şimdi bu tarihi sokakların içinde yürürken karnımız yine acıktı. Özellikle Defne acıktı. Bu orta çağdan kalma merdivenlerle inilen bir mahzene doğru indik. Kapadokya'daki böyle mağara evlere benzettik burayı ama sanki böyle hani o zamanki insanlar gelirler, biralarını içerler, kocaman bir et gelir. Öyle bir yerde. Burayla ünlü şinitsel var. Et yemeği olarak gulaş var. Defne bir hamburger söyledi kendine. Burada ufak bir mola verelim. Ondan sonra da aşağıya doğru ünlü bir müzeye gideceğiz beraber. Kale bölgesinden yokuş aşağıya doğru indik. Charles Köprüsü'ne gelmeden sola doğru girdik. Yine burada da çok güzel tarihi evler var. Yani size hangisini göstereceğimi şaşırdım ama gün batmadan rotayı tamamlamaya çalışıyorum. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videolarımızın da birçok kişinin önüne çıkması adına sizlerden klasik bir ricam olacak ama lütfen bunu göz ardı etmeyin. Ufak bir yorum yazabilirsiniz. Abone olup arkadaşlarınızla hele paylaşırsanız çok da güzel oluyor. Şu arkamda görmüş olduğunuz kuyruk da dünyanın en dar sokağı olarak nitelendirilen yerin sırası. İki tane binanın arasında yaklaşık olarak bir kişinin geçebileceği kadar bir yer var ve bir tarafta yeşil, bir tarafta kırmızı yanıyor. İnsanlar yeşil yanınca karşıya geçiyorlar iki binanın arasından. Sonra tekrardan aşağıya geliyorlar. Instagram'da çok ünlü oldu. Biz buraları Bursa'nın Cumalı Kızık köyünde de aynısını görmüştük. Gelip denemek isterseniz, bu kuyruğu da beklemek isterseniz geçebilirsiniz. Ve geldik. Prag denince edebiyat dünyasındaki en önemli isme Franz Kafka. Prag'da doğup ömrü boyunca burada yaşıyor. Kafka'nın romanlarını okuyanlar bilecektir. Kendisinin biraz Kafkaesk denilen karışık, bunalımlı bir roman türü var, yazım türü var. Bunda Kafka'nın bu Prag'la olan ilişkisi ve ailesiyle olan ilişkisi çok önemli. Prag'la bir çeşit aşk, nefret üzerine kurulu bir ilişkisi var. Kendisi Prag'da Çeklerin yoğunluklu olduğu bir yerde yaşamasına rağmen Almanca konuşuyordu. Yani Praglılara göre Almandı ama Almanlara göre de Yahudiydi. Yani iki tarafında çok fazla kabullenmediği o karmaşanın içinde romanlarını oluşturmuş dünyaca ünlü bir yazar. Yaşamı boyunca romanlarını yayınlamamış ve öldükten sonra da arkadaşına yakılmasını istemişti. Ama arkadaşı Max Brod öldükten sonra romanlarını yayınlıyor ve dünyaca ünlü bildiğimiz bir yazar haline geliyor. Burada onun o el yazmalarıyla beraber bir müzesi var. Buraya kadar gelmişken Kafka'nın o Kafkaesk dünyasına bir yolculuk yapalım.
Geldik artık Prag denince ilk akla gelen en önemli yerine. Charles Köprüsü'ndeyiz şu anda. Artık gün batmaya yaklaşırken Prag'ın en önemli krallarından 4. Charles'ın 1300'lü yıllarda yaptığı ve 700 yıllık bir köprünün üzerinden geçiyoruz. Tam bir tarih kokuyor. Bayağı da bir kalabalık. Üzerinde çok önemli heykeller var. Vltava Nehri'nin üzerinden geçiyor. Karikatürler bizimkilerin çok hoşuna gitti zaten böyle tarihle iç içe olmak. Bu tuğlaların, betonun yani çok sağlam olmadığını söyleyip dünyadaki bütün yumurta haklarını toplatıyor buranın kralı, adını unuttum. Sonra burada karıştırıp burayı inşa etmekte kullanıyor. Karıştırıyor yumurta haklarını. O yüzden yumurta yememiz çok önemli değil mi? Köprüyü bile sağlam yapıyorsa kim bilir çocukları nasıl büyütüyordur. Çok keyifli bir yer. Akşam da çok güzel ışıklandırılıyormuş. Şöyle bir geçelim. Old Town'a doğru geçeceğiz. Ve geldik Prag'da Eskişehir'in ortasındaki tarihi meydana. Astronomik saat, Tin Kilisesi, yılbaşı süslemeleri hepsi burada. Çok şenlikli, çok kalabalık bir alan. Köprüden 10-15 dakika yürüyerek buraya geldik. Prag deyince en çok resimlerde çıkan görsel astronomik saat. Onunla ilgili birçok efsane var. Yapımcısını öldürenler, gözünü kör edenler vesaireyle ilgili bu tip şeyler hep böyle ünlü şehirlerin yapılarında vardır zaten. Onları araştırabilirsiniz. Her saat başı da böyle 12 havarilik kuklanın bir geçit töreni var. Çok basit bir şey ama insanlar burada kalabalık şekilde onu bekliyorlar. Bu meydan Prag'ın kalbinin attığı yer ve ben gün batarken artık burada videoyu kapatmak istiyorum. Biz bir günlüğüne size Prag'ı göstermek çalıştık. Fragman olarak çok sevdik. Tekrardan gelmeyi düşünüyoruz. Beğendiyseniz videoları arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Bu benim için gerçekten çok önemli. Bir sonraki videoda bir başka Avrupa şehrinde görüşmek üzere diyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.